Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir açma tarifiyle karşınızdayım. Kahvaltılarınız için çok güzel bir seçenek olacak. Yumuşacık, böyle tel tel ayrılan güzel bir açma tarifi. Dilerseniz hep birlikte tarifi yapmaya geçelim. Kabımıza bir bardak ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından 1,5 yemek kaşığı toz şekerimizi ılık sütümüzün içerisine koyuyoruz. Ve bir paket toz mayayı süt ve şekerin bulunduğu kaba aktarıyoruz. Ve bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra 5 dakika beklemeye alacağız. Sütünüzün aşırı sıcak olmamasına dikkat edin. Yoksa mayayı öldürebilir. Beklerken mayanın biraz aktifleşmesini sağlamış olacağız. Evet, bu kadar karıştırmak yeterli. Ben üzerini kapataraktan 5 dakika bekledim. Şimdi gördüğünüz gibi maya birazcık kabardı. Bu karışımın üzerine 1 bardak ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Malzemeler ılık olmalı. Yoksa hamur istediğimiz gibi kabarmaz. 1 adet yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerlerine süreceğim. İsterseniz bir bütün yumurta da kullanabilirsiniz. Ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da koyuyorum. Son olarak 1 çay bardağı sıvı yağ. Ben ayçiçek yağı tercih ettim. İstediğiniz bir yağ tercih edebilirsiniz. Karışımı güzelce karıştırıp yavaş yavaş un ilave etmeye başlayacağım. İlk başta sıvı bir karışım olduğu için çırpma teliyle karıştırıyorum. Hamur kıvam alıp yoğunlaşınca elimle yoğurmaya geçebilirim. İkinci bardağımı da ilave ediyorum. Topak kalmayacak bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra diğer bardaklarımı ilave etmeye başlıyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un ilave ettim. Benim için bu yeterli geldi. Sizin ununuza göre bu değişebilir. Belki daha az veya daha fazla un kullanmanız gerekebilir. Önemli olan kıvam. Evet, artık elimle yoğurmaya geçebilirim. Yumuşak bir hamur elde etmeye çalışacağız. Evet, hamuru güzelce yoğurdum. Şu an gördüğünüz kıvamda. Hafif ele yapışıyor ama oldukça yumuşak aslında. Evet, üzerine streç filmi kaplayıp mayalandırmayı bırakacağım. Ben mayalandırmayı bırakırken fırınımı önceden 50 derecede ısıtıp kapatıyorum. Ve o ısınmış olan fırının içerisinde mayalandırıyorum. Böylece 1 saat mayalandırmak yerine yarım saat yeterli geliyor. Siz de böyle yaparsanız daha çabuk mayalanacaktır. Evet, mayalanan hamurumun havasını aldırıyorum bu şekilde. Hamurumu 12 parçaya ayıracağım. Bunun için öncelikle 4'e bölüyorum ve böldüğüm her bir parçayı 3'e bölerekten 12 parçamı çıkartıyorum. Hamurları yuvarlayıp kenara alıyoruz. Daha sonra yuvarlanan hamurlarımızın üzerine 150 gram margarinimden birer kaşık koyacağım. 1 tatlı kaşığı yeter gelecektir. Üzerine koyduğumuz yağ sayesinde oldukça kolay açılacaktır. Sadece elimizde yağları yaydıraraktan kolayca açıyoruz. Bu şekilde büyük bir daire açmaya çalışıyoruz açabildiğimiz incelikte. Arada yırtılabilir, yırtılması önemli değil.
Daha sonra açtığımız bu büyük daireyi yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bu şekilde rulo haline getiriyoruz ve burgu yaparaktan birleştiriyoruz. Burgu yapma kısmı çok önemli. Elimize ikisini ters çevirerekten burgu şeklini veriyoruz ki tel tel olmasını sağlıyor. Evet, gördüğünüz gibi bunu da aynı şekilde yaptım. Evet, açmalarımız hazır ve 1 saat daha tepsinin mayalandırmasına bırakmamız gerekiyor. Yine ısıtılmış ve kapatmış olduğunuz fırında mayalarsanız yarım saat yeterli gelir. Bu şekilde mayalanmış olan açmalarımın üzerine yumurta sarımı çırpıp sürüyorum. Yumurta sarısını isterseniz suyla veya sütle veya da yağla açabilirsiniz. Ben biraz suyla açtım. Yumurta sarılarını sürmüş olduğum açmalarımın üzerine susam ve çörek otu ilave ediyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar açmalarımı pişiriyorum. Benim açmaların pişmesi yaklaşık olarak 20 dakika sürdü. Ama mutlaka kontrol edin. Daha kısa da sürebilir, daha uzun da sürebilir fırınınızın ayarına göre. Evet, açmalarım pişti. Şu an ilk başlarda üzeri birazcık sert oluyor gördüğünüz gibi. Açmalar henüz sıcakken üzerine bir örtü serip bu şekilde ılımaya bırakıyoruz. Örtü yerine tepsi de kapatabilirsiniz. Evet, şimdi bir miktar ılımış olan açmalarımı görüyorsunuz. Şu an yumuşacık. Tel tel ayrılıyor. Gerçekten çok lezzetli. Kahvaltı için çok güzel bir tarif. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.